gördükleriniz eski medeniyetlerin gösterişli eserleridir. Dünya tarihi boyunca pek çok farklı uygarlık tarih sahnesine çıkmış, bir dönem hüküm sürmüş ve zamanı gelince sahneden çekilmiştir. Bunlardan bazıları ulaştıkları medeniyet seviyesi bugün bile insanları hayrete düşürüyor. Matematik, astronomi, tıp ve mimaride bugünün seviyesine yaklaşabilmiş ve belki de geçmiş olan bu uygarlıklar artık yaşamıyorlar. Sahip oldukları bilgiler ya da inanılmaz servetleri, gösterişli saraylar, tapınaklar günümüzde artık birer yıkıntı ve bomboş olarak duruyor. Tüm güç ve zenginliklerine rağmen yeryüzünden silinip gittiler. Bugün bunların bazılarının büyük felaketler sonucu helak olduklarını biliyoruz. Bu videoda helak olan kavimlerden biri olan Sebe kavminin başına neler geldiğini araştıracağız. Dahası bu helak olaylarının aslında bizlere Kur'an'da haber verilen ilahi bir ceza olduğunu göreceğiz. Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda, biri solda 2 bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde. Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabb'dir. Milattan önce hüküm sürmüş Sebe kavmi kadim uygarlıklardan biri ve Kur'an'da da bu kavim hakkında birçok ayet geçmektedir. Sebe kavminden bahseden en eski kaynaklar Asur kralı 2. Sargon zamanında kalma savaş yıllıklarıdır. Sargon bu yazıtlarda kendisine vergi ödeyen devletlerden söz ederken Sebe krallığından bahsetmektedir. Kur'an'da Sebe melikesi ve Süleyman peygamberin kıssası detaylı olarak yer verilmiştir. Ancak Kur'an'da bu kavimle ilgili başka bir kıssa vardır ki burada şiddetli bir azap olarak karşımıza çıkıyor. Önceleri Müslüman olan bu kavim verilen bunca nimet karşısında şımarmış, bu sebeple birçoğu dinden dönmüştü. İçlerinde peygamberlerinin davetini kabul eden çok az sayıda insan kalmıştı. Şu anki Yemen toprakları içerisinde yaşamış olan Sebe halkı hem askeri hem de ticari yönden tarihin en güçlü uygarlıklarından biriydi. Bilime, ziraate ve mimariye önem veren Sebe kavmi, baraj ve kale gibi birçok mimari yapıyı inşa etmede üstün yeteneğe sahip kimselerdi. Tarımın ve mühendisliğin desteğiyle büyüdükçe büyüyen Sebe kavmini de boş bırakmayan şeytan, Sebeliler için kendisine ibadet ve itaat edecekleri batıl bir ilah bulmakta gecikmediler. Güneşin ve ayın büyüklüğü karşısında büyülenen Sebe kavmi, gerçek yaratıcılarını bırakmış ve güneşe, aya tapmaya başlamışlardı. Sebe halkı o döneme göre oldukça ileri bir teknolojiyle kurdukları Mağrib Barajı ile birlikte büyük bir sulama kapasitesine sahip olmuştu. Bu yöntemle elde ettikleri bol ürünlü toprakları ve ticaret yolu üzerindeki kontrolleri onlara görkemli ve refah dolu bir hayat yaşatıyordu. Hesaplara göre baraj aracılığıyla başkentin 2 yanındaki çok geniş alanlar sulanabiliyordu. Mağrib'deki bu barajın yüksekliği 16 metre, genişliği 60 metre ve uzunluğu da 620 metreydi. Bu alanlar Sebe kitabelerinde bazen Mağrib veya 2 ova diye geçmektedir. İşte Kur'an'da Sebe ülkesiyle ilgili kullanılan sağdan ve soldan 2 bahçe ifadesi, bu 2 vadideki gösterişli bağ ve bahçelere işaret ediyor. Bu baraj ve sulama tesisleri sayesinde bölge Yemen'in en iyi sulanan bölgesi olarak ün yapmıştı. Arkeolojik araştırmalar ve tarihsel gerçekler Kur'an'da yazanlarla çok net bir uyum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an'da bahsi geçen diğer kavimler gibi kendilerine gönderilen peygamberlerin uyarılarını görmezden gelen ve Allah'ın nimetlerine nankörlük eden Sebe kavmi sonunda korkunç bir felaketle cezalandırıldı. Oysa yapacakları çok basitti. Allah'ın kendilerine gönderdiği rızıklardan yemek ve şükretmekti. Ama öyle yapmadılar. Ayetin ifadesiyle Allah'tan yüz çevirdiler ve içinde bulundukları refahtan şımarmaları nedeniyle onu kaybettiler.
Yıkılan Marib Barajı Arim seline yol açmış ve büyük tahribata neden olmuştu. Sebe halkının yüzlerce seneden beri işletmekte olduğu bağları, bahçeleri ve tarım alanları tamamen yok olmuştu. Barajın yıkılmasından sonra Sebe kavminin de hızlı bir gerileme sürecine girdiği görülmektedir. Barajın yıkılmasıyla başlayan bu sürecin sonunda Sebe devletinin de sonu gelmiştir. Kur'an'da Sebe kavmine gönderilen azaptan Seylül Alim yani Arim seli olarak bahsedilmektedir. Bunun sonucu daha önceden bir bahçe gibi olan ülke, yabani otların yetiştiği bir çöl haline gelmişti. Ve küçük bodur ağaçların kiraza benzer yemişi dışında yenilebilecek hiçbir meyve kalmamıştı. Kutsal Kitap Doğruyu Söylediği kitabının yazarı Hristiyan arkeolog Werner Keller de Arim selinin Kur'an'a uygun olarak gerçekleştiğini kabul ederek şöyle yazar: böyle bir barajın olması ve yıkılarak şehri tamamen harap etmesi, Kur'an'daki bahçe sahipleriyle ilgili verilen örneğin gerçekten de meydana geldiğini kanıtlıyor. Arim seliyle beraber gelen felaketten sonra bölgede çölleşme başlamış ve tarım alanlarının yok olmasıyla Sebe kavminin en önemli gelir kaynağı da ellerinden gitmişti. Allah'ın kendilerini iman etmeye ve şükretmeye çağırmasını göz ardı eden halk, sonunda böyle bir felaketle cezalandırıldı. Sebe halkının yaşadığı ve artık tümüyle ıssız bir harabe konumuna gelmiş olan Marib şehri, şüphesiz biz insanlar için büyük bir ibret olarak kalacaktır. Hoşça kalın.